Sabah önce gözlerimi açıp güne merhaba diyorum. Hayatta olduğuma emin olup geri yatıyorum. Sonra kendime gelmek için yüzümü yıkayıp aynanın karşısında bir motivasyon konuşması yapıyorum. Çok da etkili olmuyor açıkçası. Hemen ardından güzel bir kahvaltı. Ama çizgi film izlemeden olmaz. Burada da spor hazırlanıyorum. Kulak dağıtmam o birazcık pahalı. Evet, şimdi videonun geri kalanına buradan devam edeceğiz. Spora gitme aşamasındayız. Motorumuzu ısıtalım, yola çıkalım. Spora giderken de şimdi 3 seçeneğimiz vardı. Birincisi bir günün nasıl geçiyor. Zaten şu an onu çekiyorum. İkinci seçilen Amerika'da iş bulmak. Zorlukları, şartları bir vesaire. Üçüncüsü de ev kiraları, yaşam giderleriydi. Şimdi üçüncü az seçilen iş bulmak. Sizi kırmayıp spora giderken iş bulma konusunu iyi kötü sizlere bu videoda açıklayacağım. Şimdi Amerika'da iş bulmak. Arkadaşlar öncelikle Amerika'ya geldiğinizde iki seçeneğiniz var. Sosyal güvenlik numaranızın olması ve sosyal güvenlik numaranızın olmaması. Amerika'da herhangi bir işte çalışabilmek için, herhangi bir klasmanda, herhangi bir işte yasal olarak çalışabilmek için sosyal güvenlik numarasına ihtiyacınız var. Ne bu? SSN dedikleri SSN. Samsun Niğde numarası. Bu sizin TC numaranız gibi bir şey. Çok daha önemli bu TC numarasından. Hani hatırlıyor musunuz? Bize hep şey söylerlerdi. TC numaranı bir alırsa senin üzerine şirket açabilir vesaire. Yalan mıydı, gerçek miydi bilmiyorum. Ama burada senin adına gidip bir işe başlayabilirler bu numarayla. O yüzden senden başka hiç kimsenin bilmemesi gereken bir numara bu. Her neyse, bu numarayla herhangi bir işte çalışabilirsiniz. Bu numaranız yoksa ne demek oluyor? Sizin çalışma izniniz yok. Onun dışında gene elimle oynamayayım sürekli. Geçen videoda fark ettim. Elimle çok fazla oynuyorum. Onun dışında iş bulmak şu anda birazcık zor. Neden bilmiyorum ama ben 4 aydır bir teknoloji firmasında çalışmak için bütün firmalara başvuruyorum. Yani hiç abartısı yok. Belki 200 tane red e-maili aldım. Bende mi sorun değil mi bilmiyorum ama kimle konuşsam, burada toplantılara vesaire gidiyorum mesela, yazılım toplantılarına. Herkes aynı şeyi söylüyor. Şu anda market çok kötü. İşe alımlar çok kötü. İşten çıkarılan insanlar var hatta. Çok fazla var teknoloji firmalarında. O yüzden ne yapacağımı şaşırdım ben de. Şu an garsonluk yapıyorum. Böyle bir süre daha devam edeceğim gibi, bakalım. Böyle mesela garsonluktur, baristalıktır vesaire işleri bulmak çok zor değil. En kötü gidiyorsun milletin kapısına, iş var mı diyorsun, CV dolduruyorsun. Seninle görüşüyorlar, zaten uygunsan o işi alıyorlar seni. Yani hayatını idame ettirecek işler bulmak çok zor değil. Ama benim aradığım sektör şu anda biraz zorlu. Vardır illa bir kader kısmetimiz bir yerlerde. O yüzden dediğim gibi kaderimizi bekliyoruz işte. Ben elimden geleni yapıyorum. Yaptığımı düşünüyorum. Ödemeler nasıl? Texas'tan konuşalım. Texas'ın asgari ücreti $7,5. Bana lütfen 7,5 dolar 100 saat çalışsam şu kadar eder, $5.000 kazansam şöyle olsa, öyle değil. Öyle değil. Senin her ay, her hafta bir şekilde bir yerlere giderin oluyor arkadaşım. Yani bir yere sürekli para gidiyor, emin ol. Senin o $5.000 5.000 mi? $3.000 kazanırım, 1.000 kiraya gider, 500'de yesem, öyle değil ne yazık ki. Mesela araban olmak zorunda burada. Tak, arabayı aldın, bir masrafı.
2 sigortası, 3 bakımı. Zaten oradan 3 tane daha defter açıldı. 7,5 dolar ama kimse oturup da 7,5 dolara çalışmaz mesela. Bir de görünmeyen bir asgari ücret diyeyim. O da 12-13 dolardır mesela. 7,5'a kimse çalışmadığı için milletin belirlediği 12-13 dolarlık bir asgari ücret var bir de. 12-13 dolara girip çalışabiliyorsun bir yerde ama büyük ihtimal bahşişli bir yerdir o da mesela. Yani insanlar 16, 17, 18 dolar kazanamayacağı işlere girmezler. Ben kaçak maçak iş şu bu onları desteklemiyorum arkadaşlar. İş muhabbetleri az çok böyle. Daha detaylı konuşabiliriz ileride. Bambaşka bir video yapabiliriz. Bu videoyu bu konuyla çok uzatmak istemiyorum. Haksızlık etmeyelim çünkü. Dediğim gibi bu konuya başka bir video çekeriz. Ama genel olarak özet bu arkadaşlar. Gidelim sporumuzu yapalım. İyi, kalabalık değil. Bu kalabalık olmayan hali bu arada. Normalde ta en arkalara gidip park yeri falan arıyorsun. Evet, Gold's Gym. Gidelim içeriği gösterelim size biraz. Kodunu okutuyorsun. Sonra içeriye doğru devam. Ha, bu da ben. Bak bak, karşıdan geliyorum bak. Bir tane dolap seçelim. ...31 numara. Bu arada da spor öncesi şöyle bir poz verelim. Hadi bakalım. Bu da spor sonrası. Sosyal anksiyetemden dolayı sağa sola bakıp duruyorum tabii ki poz vermeye çalışırken. İri bakıp ne yapıyor bu enayi demesin diye. Evet, sporumuz bitti. Bütün enerjiyi kaybettik. Saat daha 2. Eve gideyim bir kahve yapayım. Sonra çıkayım yemek yiyeyim. Yemeği nerede yiyelim düşünelim o sırada. Normalde saat 2 şu anda. Çalışıyor olsaydım saat 4'te işte olmam gerekiyor. Şu an eve gidip yemek yiyip duş alıp işe gitmem gerekiyor. Geri gelince zaten gece oluyor. Yat ertesi gün aynı. O iş olduğu gün böyle genelde. Ama izin günüme denk gelmesi güzel oldu bugün. Komple bir izin günüm nasıl geçiyor onu gösterebiliyorum en azından. Burada da kahvemi yudumlarken iş bakıyorum. Ve Giriş seviye yazılımcı. Güzel. Başvuralım hemen. Şartlar ve gereksinimler. 6 yıllık tecrübe. Minimum. Şimdi açım. Bir yemek yememiz yok mu? Bence var. Nereye gidiyoruz? Whole Foods dediğimiz Amazon'un bir marketi arkadaşlar. Olayı ne? Taze, doğal, her şeyi o şekilde satıyorlar. Galiba mesela kola yok. Kola satmıyorlar gibi olayları var. Oraya gideceğim. Orada bir açık büfe var. Açık büfeden yemek yiyeceğim. Alıyorsun yemeği istediğin kadar. Hepsinin fiyatı aynı. Gramaj fiyatı. Tartıyorsun. Ondan sonra orada masalar da var. Oturup yiyorsun. Hem market hem de yemek yeme alanı. Garip bir olay yaşandı. Sürüyordum. Oh, jeez, it's like So here's matte, here's a like shiny. yeah, brother. But yeah, after you buy the brand new, you have to change few stuff like mirror, like yeah. That's really cool, man.
The most comfortable one is this guy. So alright guys, take care. Yeah. Rastgele sürüyordum. Şurada trafiğe tıkandım. Baktım çocuklar bana bakıyor. Dur lan dedim, çekeyim. Çektim, yanlarına gittim. Arkadaş olduk. Instagram'ları verdik birbirimize. Çok güzel motorları var bu arada. Arkadaş edindik 2 tane durduk yere. Motorcuların samimiyetini çok seviyorum ya. Millet diyor, ne yapıyor bu manyak? Adam da bana gülüyor. Evet, kaskı çıkarmayacağım çünkü elimde GoPro tutmak istemiyorum ve zaten elimde kaskı tutarsam yemeği tutamayacağım. Size direkt böyle anlatayım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane gişe var. Gişe mi denir, ne denir bilmiyorum. Mesela burası pizza sadece. Ondan sonra şurada garnitürler var. Burada da mesela sıcak garnitürler falan var. Bu ne? Grilled chicken, leg wings, spinach, alfredo. Alfredolu. Bak bu güzele benziyor. Burada çorbalar var. Bayağı yani çok da lezzetli yani. Bir show. Ben galiba o chicken tavuktan yiyeceğim ama pilav gibi bir şeyler lazım. Pilav ne yapmışlar böyle ya? Ama bir dakika, soğuklardan vardır bir şeyler, soğuklardan durun. Smoke mozzarella pasta salad. Bu bir şey değil mi? Bu olur. Bu olur. Şuradan alalım. Bir şey değil mi? Bu yeter. Bak mesela kola mola yok buralarda. Değişik içecekler var. Neymiş mesela? Kahveymiş bunlar. Var mı boş kasamız? Şöyle kenara çık. Ağzımın dibindeki açıldı. 14.80 tuttu. Oğlum açsana. Ne kadar malsın ya. Canım vurma bana. Ne diyor? Sparkling water, soda ya da soğuk su. Soğuk su olsun. Afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Şimdi olay ne biliyorsunuz mu? Bir tane nalbur var. Büyük bir nalbur. Oraya gideceğim. Birkaç tane alet edevata ihtiyacım var. 20 dakika diyor buradan. Ondan sonra da bir tane sanat galerisi var. Belki oraya giderim. En son gittiğimde skateboard muydu? Hangisiydi hatırlamıyorum. Onlardan alıp custom boyamışlardı. Bu sefer de galiba şey yapıyorlar. Sokak tabelalarını alıp onları boyuyorlar. Belki bir gider bakarım. Çok büyük bir şey değil. Galeri değil. Biraz vakit harcar dönerim ondan sonra. Akşam da belki bir sürüşe gideriz. İnsanlar kayaking yapıyor. Bu kayaking videosunu da yapacağım. Kiralıyorsun bunları 15-20 dolara. 1 saatlik. Burada kürek sallıyorsun. Güzel bir spor. Bayağı güzel bir kardiyo yapıyorsun. Ben çok seviyorum açıkçası. Havalarda düzelmişken gitmek lazım. Bak bu adam mesela almış takmış arabanın üstüne kendinkini gidiyor. Trafiği nasıl okursun? İleride otobüs var, sağa çekecek. Ha, çekiyor bile. Arkasındaki arabalar duracak, sola geçmeye çalışacak sol şeride. Birazdan bir kaos oluşacak. Aynen. O yüzden gözü açmak lazım buralarda. Aynı zamanda fırsatı değerlendirip şehri değiştirmek lazım. Bu Prius'lar arkadaşlar Amerika'ya ilk geldiğinizde alabileceğiniz en
en cazip arabalardan birincisi diyebilirim. İkincisi Toyota Corolla. Eski yeni model hiç fark etmez. Ömürlük, az yakan, sizi her yere götürebilecek arabalar bunlar. Bu arabalar sizi 200-250 bin mile'a kadar götürebiliyor. Görmüştüm haritada. Burada bir yerde olmalı. Red Lobster. Red Lobster'dan sonra olması gerekiyor. Red Lobster. Red. Çantaya sığdıramadığım için alet çantasını mecbur arabayla geleceğim yarın öbür gün. Buldum malı. İndirimde ama ne yazık ki. Şu sanat galerisine bir gidip bakalım dedim. Sizlerle paylaşayım. Şimdi nereye gidiyoruz? Gecenin sonu diyelim. Bir motor toplantısına gidiyoruz. Kaç kişi olacak bilmiyorum ama yakınlarda bir yerdeler. Toplanıp böyle beraber bir gazlama şu bu. Beş kişi çıktık. Öyle gidip biraz gazlayacağız. Ekstrem bir şey yok. Bu yola gündüz gelmek istiyorum sizlere göstermek için. Muhteşem bir yol arkadaşlar. Çok güzel bir yol. Yemyeşil. Hiçbir şey yok etrafta. Burayı gündüz de çekeceğim. Şimdi de atarım ama gündüz kesinlikle göstermek istiyorum size burayı. Açıkçası çok fazla tecrübem yok virajlarda. O yüzden ağırdan alıyorum. Evet, virajlardan geldik. Şehirdeyim. Şarjım da zaten bitmek üzere. Günüm de bitti zaten. Saat 10. Bir izin günüm böyle geçti arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Herhangi bir konuda sorularınız olursa, yorumlarınız, eleştirileriniz olursa yorum kısmında yardırın gitsin. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için, desteğiniz için, burada oluşunuz için ve görüşmek üzere. Bye.